Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi böyle bir bebe yünüm var. Onunla çıkartacağım. Şöyle göstereyim. 100 gram 250 metre uzunluğu olan bebe yünü. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu modelde ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları, yani çift sayıda olması gerekiyor. Bu modeli kurarken ilmeklerimizin ben şöyle küçük bir anlatım yapacağım. Onun için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. İlmeklerimi tamamladım. Şöyle 2 diş haroşa lastiğimi de yaptım. Lastiğimin üzerine modeli kuracağım. Şöyle ilmek sayımız 2 2 2 diye devam edecek. Şişimde 18 ilmeğim var. 18 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ikinci ilmeğin, bakın ikinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım sağ şişimde. Bir ilmek şöyle doladım. Daha sonra 2 ilmeğin ikisini bir düz örerek tek ilmek çıkardım. 2 ilmekten burada 3 ilmek elde ettik. Tekrar şu arka boşluktan çıkarttım. Yani üstte duran, bakın şöyle üstte kabarık duran ilmeğimi aldım ve diğer 2 ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Aynı şekilde devam ediyorum. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Bir ilmek şişime doladım ve sol şişimdeki 2 ilmeğimi de ikisini bir düz örerek tek ilmek çıkarttım. Daha sonra şu üstte duran, bakın şöyle kabarık duran birinci ilmeğimi aldım. Diğer 2 ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkartalım ve bir ilmek şişimize dolayalım. Sol şişimizdeki diğer 2 ilmeği de ikisini bir düz örelim. Önde duran şu böyle kabarık duran ilmeğimi, yani aradan çıkarttığımız ilmek bu. Diğer ikisinin üzerinden geçirip bırakalım. Aynı şekilde devam ediyorum. Birinci sıra ön yüzündeyim. İkinci arka boşluktan bir ilmek çıkardım, aldım. Bir ilmek doladım ve sıradaki 2 ilmeğimi düz ördüm, tek ilmeğe düşürdüm. Önde duran ilmeğimi de diğer ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Çok sıkı yapmayın bu modeli arkadaşlar. Yani elinizi çok sıkı tutmayın. Şöyle birazcık gevşek alın ilmeklerinizi. Yoksa şöyle üzerinden geçirirken zorlanırsınız. Son 2 ilmeğim kaldı. Bunun da ikisini, arka boşluktan önce bir ilmek çıkartıyorduk. Daha sonra bir ilmek doladım ve sıradaki 2 ilmeğimi de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Öndeki ilmeği diğer ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimizi tek tek ters olarak örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi şöyle ters örüyorum. Benim tersleri örüşüm bu şekilde arkadaşlar. Sizin eliniz nasıl alışıksa öyle yapabilirsiniz. Yani benim yaptığım gibi yapmanız şart değil. Bu modelde arka yüzünde ters öreceğiz. İlmeklerde şekillendirme yapmayacağız. Şekillendirmeyi yani sadece ön yüzünde yapacağız. Arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters öreceğiz.
İkinci sıra arka yüzünde tamamladık. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Modeli kaydıracağım şimdi. Aynı şekilde yapacağım ama bir ilmek kaydırarak. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın bir ilmek bundan, bir ilmek diğerinden alacağım. Bir ilmek düzden sonra ikinci ilmeğin arka boşluğundan yine bir ilmek çıkardım, aldım. Bir ilmek artırdım, yani şöyle şişime doladım ve sol şişimdeki iki ilmeği de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Önde duran ilmeğimi ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Yine geçtik buraya. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Bir ilmek artırma yaptım. Doladım şöyle. Sıradaki iki ilmeğimin de ikisini bir düz ördüm. Ve üstte duran ilmeğimi geçirip bıraktım diğer iki ilmeğin üzerinden. Aynı şekilde devam ediyoruz. Modeli bir ilmek kaydırmış oldum. Şöyle bir ilmek sağdakinden, bir ilmek soldakinden almış olduk yani modeli. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm, ikisini bir alarak ve önde duran ilmeğimi de ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Sonda bir ilmek düz ördüm. Modeli kaydırdığımız için bir ilmek sıra başında, bir ilmek sıra sonunda düz olarak ördük. Kenar ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. 4 sıradan oluşan modelimizi bir kez kurmuş olduk. Hemen bir kez daha kuralım. Modeli tekrar kuruyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ikinci ilmeğin, birinci boşluk değil, ikinci boşluktan yani bir ilmek çıkardım. Şu şekilde aldım. Bir ilmek doladım. Sıradaki iki ilmeğimin ikisini bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Daha sonra şu önde duran ilmeğimi de diğer iki ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. İkinci boşluktan bir ilmek aldım. Bir artırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğimi de düz ördüm. Daha sonra önde duran ilmeğimi ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Arka boşluktan bir ilmek, bir artırma, daha sonra iki ilmeğin ikisini bir düz örelim. Önde duran ilmeği de geçirip bırakalım. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Modeli ikinci kez kuruyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Son iki ilmeğim. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğimi düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Öndeki ilmeğimi alarak ikisinin üzerinden geçirip bıraktım. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi
ters olarak öreceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. 3. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modeli kaydıracağım. Onun için bir ilmek düz ördüm. Geldik. Bakın şu ikinci ilmeğin arka boşluğunu ilmek çıkartacağız. Bir ilmek bundan, bir ilmek buradan almış olduk. Modeli bu şekilde kaydırdık. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Şişime bir kez doladım. Daha sonra sıradaki iki ilmeğimi de ikisini bir düz ördüm. Daha sonra öndeki ilmeği geçirerek ikisinin üzerinden bıraktım. İkinci ilmek arka boşluktan bir ilmek çıkardım. Bir ilmek doladım. Sol şişimdeki iki ilmeğimin ikisini bir alarak düz ördüm. Daha sonra öndeki ilmeği diğer ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Bu şekilde devam ediyoruz. Sıra başında bir ilmek düz örerek modeli kaydırdık. Bir ilmek sıra başında, bir ilmek de sıra sonunda düz öreceğiz. Bu şekilde modeli bakın ortaya kaydırmış olduk. Gördüğünüz gibi model oldukça kolay ve güzel, şöyle ajurlu görünen bir model. Bunu her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Evet, son 2 ilmeğim. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Bir ilmek artırma yaptım ve sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Öndeki ilmeği üzerinden geçirerek bıraktım. Bir ilmek düz. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Bakın sıra başında bir düz ilmekle başladım. Sıra sonunda bir düz ilmekle bitirdim. 4. sıra arka yüzünde ilmeklerimizi yine ters örüyoruz. Her zaman olduğu gibi, yani bu modelde arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Arka yüzünde. Evet, sıramızı tamamladık. Modeli 2 kez kurmuş olduk. Model böyle devam edecek. Bir de daha önce yapmış olduğum bir parçam var. Hemen onu göstereyim. Bunu da daha önce hazırladım. Aynı ip, aynı kalınlıkla şişle. Bunda şöyle tekstil tipi lastik kullandım. Bunda 2 sıra haroşa yapmıştık. Şöyle yakından göstereyim. Modelimiz böyle arkadaşlar. Bakın gayet güzel. Şöyle harika bir görüntüsü var. Bu lastikle de bence çok güzel uyum sağladı. Ama istediğiniz lastiği de yapabilirsiniz. Modelin arka yüzü. Evet, bugünkü modelimiz de böyleydi. Bu modeli yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, yazlık, kışlık her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Yapımı da oldukça kolay ve güzel bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.